Bugünkü aracımız BMW F30. Bu aracımıza neler yapacağız? Bu aracımız 40. yıl aslında M Sport olan bir araç ama önceki sahibi kaza yapmış. Böyle bir tampon takmış ön tarafına. Şimdi biz bu araca M Sport body kitini yapacağız. LCI far, kaputumuz boyanacak. LCI stop, marş bel takımı, arka tampon, difüzör, spoiler ekleyeceğiz. İç kuaför, pastajasını yapacağız ve şu çirkin cam filmleri var. Gel gösterelim. Gerçi camlara çık arabanın ama artık bu cam filmleri ömrünü tamamlamış. Çok kötü durumda. Bunların hepsini iptal edeceğiz. Arabanın içi kırmızı olduğu için cam filmsiz bırakacağız. Önlerine coil takacağız. Araba böyle dekor güzel dursun. Arka tarafını gösterelim. Gel böyle. Bu spoiler değişecek. Bu spoiler bu arabaya olmaz. Arka tamponumuz zaten hem sport ama hem boyası çok kötü. Hem tampon da çok iyi durumda değil zaten. Stoplarımız dediğimiz gibi LC'ye dönecek. Difüzör ve egzozlarımız değişecek. Biz bunu soldan çift çıkış olarak düşünüyoruz. Tabii tercih sebebi böyle daha çok hoşumuza gidiyor bizim. Aracı aldığımız zaman jantlarını biz zaten 19M Sport olarak değiştirdik. Bunu bir önceki vlog videomuzda görmüş olmanız gerekiyor. Şöyle arabanın jantlarını değiştiriyoruz. 18M Sport'tan 19'a geçiyoruz. 18'leri de bu araca takıyoruz. Şimdi arka tarafa 2 santim flanş koyacağız. Ön tarafa coil'i koyduğumuz zaman arka taraftaki flanşla beraber çok güzel bir görüntüsü olacak aracın. Aracın içini gösterelim. İç kuaför yapacağız biz bu araca. Dediğimiz gibi araç 40. yıl. Aracın iç kısmı bu şekilde. Maalesef pis ama biz böyle buraları güzelce her yeri temizleyeceğiz. Deri bakımlarını yapacağız. Bu aracın içindeki kırmızı rengi tekrardan canlandıracağız. Şu an aracın içi bordo gibi duruyor. Vücut yağı veya kirden dolayı. Biz bunları düzelteceğiz. Ön camımızda bir çatlak var. Bu ön camı da değiştireceğiz. Aracın şu anki güncel durumu bu şekilde. Araca bakan bir daha kafasını çevirip bakacak. Aracın şu anki durumu bu. Araç normalde boya kodu 300, düz beyaz ama tamponu sedefli beyaz. Arkadaş kaza yapınca çıkma olarak almış bunu. Dediğim gibi bu aracın sahibi bu aracı yeni aldı ve bize getirdi. Bıraktı arabayı. Abi dedi A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yapalım. Ben bu arabaya bu şekilde binmem dedi. Biz de dedik tamam kardeşim bırak bize. Biz ne gerekiyorsa hepsini en güzel şekilde yaparız. Bütün şeffaflığıyla gösteriyorum. Siz de bizim yaptığımız işi daha net görün. Arabanın etrafında şöyle size bir gezdireyim. Araba normalde beyaz ama artık krem rengi gibi duruyor. Ayrıyeten şu iç kısımlardaki kaliperlerin üstleri, şu kısımları bir güzel griye boyayacağız. Biraz paslanmış. Oraların da bir güzel bakımını yapacağız. Belki ayna kapaklarını orijinale çevirip beyaz yapabiliriz. Evet arkadaşlar aracın mevcut durumu bu halde. Bu video muhtemelen part 1 ve part 2 olarak gelecek. Çünkü aracın işlemleri fazla. Bakın kaputtaki hasar durumunu da tekrar göstereyim size. Kaputtaki hasar durumu bu şekilde. Şimdi bunların hepsinin yapılması bir günde bitmeyeceği için bu araba. İç ambiyans da yapacağız çünkü biz bu araca. Bir günde bitmeyeceği için uzun bir video olacak. Sizi sıkmamak adına part 1 ve part 2 olarak yapmayı düşünüyorum. Belki de bir bakmışsınız tek video olarak da atmış olabilirim ben bunu. Şimdi bu hafta zaten 3 tane F30'umuz var. Bir tane daha F30'umuz gelecek. Onun da çok işi var. Onun da videosunu çekeceğim. Onu da ekstra olarak bu araca yapacaklarımızın aynısını yapacağız ama ekstra olarak da NBT, hayalet, M direksiyon o tarz işlemleri de var o arabanın. Onu da bitirip güzelce sahibine teslim edeceğiz. Onu da YouTube videosu mutlaka size gelecek. 40. yıl bir araç, değerli bir araç. Bu aracı hak ettiği değeri verip hak ettiği şekle çevireceğiz. Şimdi sizi sıkmadan montaj aşamalarına geçelim. Dükkana geldik. Şimdi aracın iç kuaförüne başladık. İçine süpürmeye başladık önce. Arka koltuğu söktük. Bayağı pis. Tabii biz şimdi bunların hepsini ilk günkü haline geri getireceğiz. Harman kardon ünitesinin olduğu yerde bayağı tozlu, pis. Buraları hep komple temizleyeceğiz. Şimdi deri koltuğumuzun temizliğini yapacağız. Şimdi bu araçlarda genelde sihirli sünger denen bir ürün kullanıyorlar. Bu sihirli sünger denen ürün bildiğiniz zımpara. Bu zaten 40. yılların boyası çok çabuk çıkıyor. Sihirli sünger yapıldığı zaman bu derinin yüzeyindeki desen, ayrıca de boya tamamen gitmeye başlıyor. Ve bir zaman sonra da buralarda kararmalar, renkte böyle nasıl diyeyim mesela, bakın buradaki karartıyı görüyorsunuz.
Sihirli sünger kullanıldığı takdirde aynı buradaki gibi izler başlar kısa bir süre içerisinde ve bu deriyi boyatmak zorunda kalırsınız. Şimdi biz deriyi nasıl temizliyoruz? Valet Pro'nun ürünlü deri fırçası, aynı zamanda sünger ve mikrofiber bez yardımıyla temizliyoruz. Uygulaması basit ve temizliği de gayet güzel. Deriyi yıpratmaz. En sonunda da Politop'un deri bakım ürününü uygulayacağız zaten biz bu kısma. Şimdi başlayalım. Göstereyim size nasıl yapılacağını. Ürünü çalkaladıktan sonra bu şekilde süngere güzelce döküyoruz. Daha sonra bunu bu sünger yardımıyla her yere gelecek şekilde güzelce yayıyoruz. Her yere gelecek şekilde yayıyoruz iyice. Hafif baskı uygulayabilirsiniz. Evet, ürünü yaydık. Şimdi deri fırçamızı alıyoruz elimize ve fırçalıyoruz. Evet, uygulama bu kadar. Zaten biz fırçalarken yüzeyde bir süre beklemiş oluyor. Hafif nemli bir bezle aralarına girilecek şekilde güzelce siliyoruz. Evet, şimdi aradaki farka bakalım. Evet arkadaşlar, aradaki fark belirgin şekilde belli oluyor zaten. Bir taraf mat ve tertemiz, diğer taraf yağlı ve kirli. Bunu deri olan bütün kısımlara uyguluyorsunuz. Bu böyle bu şekilde matlaştırır, güzel bir temizlik sağlar deriye zarar vermeden. Sonrasında Politop'un deri bakım ürününü kullanarak bu derinin tekrardan sertleşmemesini sağlıyorsunuz. Şimdi deterjanlar genelde bu deriyi sertleştirir. Bu sefer de çatlamalar başlar koltuklarınızda. Bu çatlamaların başlamaması için deri bakım ürününü mutlaka uygulayın. Bu şekilde kullandığınız takdirde hem deri koltuğunuz uzun ömürlü olur, çatlamalar vesaire olmaz ve renklerinde solma, kaçma gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Aradaki farkı gördünüz. Şimdi aracın bütün deri kısımlarına biz bu ürünü bu şekilde uygulayacağız. Detayları videonun ilerleyen dakikalarında gene görebilirsiniz. Deri bakımı uyguluyoruz. Buranın da bilerek yarısına sürdüm. Aradaki farkı anlayın diye. Bu derinin sertleşmesini önlüyor. Yani daha yumuşak. Şimdi elleriniz çatladığı zaman mesela nasıl krem sürdüğünüzde eller yumuşuyor. Bu da aynı şekilde yumuşuyor ve bakın şuraya yaklaştır. Buradaki gibi bu çatlakların olmasını önlüyor bu ürün. Saat 9 oldu. Aracın içi bitti sayılır. Sadece arka koltuğun sırt kısmı kaldı. Artık saat geç olduğu için pazartesi günü devam edeceğiz buna. Koltuklar bu şekilde tertemiz oldu. Ha bir de taban halısı kaldı. Taban halısını yapacağız. Bugünlük bu kadar. Şu anteni de söktük. Antende folyo vardı. İğrenç bir işçilik yapılmış. Bunu da düzelteceğiz. Biraz dinleneceğiz. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci günden herkese merhabalar. Şimdi aracımızı biz yıkadık pastacılığa işlemleri için. Kapı kollarını sökeceğiz. Şu iç kısımlar çok çizik. Buradaki çizikleri almak için. Şimdi tek tek kapı kollarının hepsini sökelim. Koltuklar bayağı iyi oldu. Yani düşündüğümüzden çok daha iyi oldu.
Saat gece 12 ettik. Şimdi aracımızı göstereyim size. Şimdi aracın kaputu boyada, body kitleri boyada. Pastacılasının ağır katını bitirdik. Orta katını yapacağız yarın. Sonra haresini yapacağız. Kapı kollarını vesaire söktük. Bayağı kötü durumdaydı çünkü. Hepsinin iç kısımlarına kadar pastacılasını yaptık. Araç şu anda bu durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın 3. gün kaldığımız yerden devam edeceğiz araca. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Evet, yeni günden herkese merhabalar. Aracı gördüğünüz gibi komple söktük. Pastacılar işlemlerini bitirdik. Şimdi bugün artık montaj aşamasına geçeceğiz. Arka tarafa 2 santim spacerlarımız gelecek. Kaliperlerimiz boyanacak. Arka tarafta böyle bu şekilde söktük komple. Sonra en son işlem bittiğinde de egzozcuya gideceğiz. Egzozlarımızı düzelttireceğiz. Şimdi hazırsak montaj işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün yoğunduk. Bir tek bu arabayla uğraşmıyoruz. Bir F30'umuz daha var. Şimdi ön tamponumuzu taktık. Marş beylerimizi taktık. Ondan sonra farlarımızı taktık. Stoplarımızı taktık. Arka tampon tamam. Şimdi yarın araç egzoza gidecek. Egzozlar sol çift çıkış olacak. Ayna kapaklarıyla ön panjur sipariş edilecek. Onlar elimizde kalmamış. Onlar gelecek, onlar takılacak. Frenler eklenecek, kaliperler boyanacak. Yarın kaputumuz da takılacak arabanın. Şöyle ben size ön tarafını bir göstereyim. Gayet güzel oldu. Yani detaylı olarak çekemedik maalesef. Burada bir kargaşa vardı. O arabadan o arabaya geçiyorduk sürekli. Ondan dolayı detaylı çekemedik. Ama şu anki hali bu. Şimdi size diğer F30 aracı da göstereyim. Evet, o aracımız da bu. Şimdi yarın bu arabaya devam edeceğiz. Bir araba sanayideyken. Bu arabaya da yapacaklarımız, bu da LC dönüşüm olacak, far stop. M Sport Tayvan Goodco body kitimiz yapılacak. İç dilimleri siyah boyanıyor. M direksiyon, hayalet gösterge ve NBT takılıp ambiyanslarını yapacağız bunun. Sonra teslim edeceğiz. Sonra bu aracımıza yine aynı şekilde devam. Bunu bitirmemiz lazım. Yani zaten bir haftadır araba burada. İnsan uzun süre çalıştığı zaman da sıkılıyor. Artık bunu bitirip bir an önce gönderme zamanı. Bugünlük de bu kadar. Yarın iki aracın da işlemlerini çekmeye çalışacağım. Bakın, sinyallerimiz bu şekilde, kayar sinyalli. Bir de parklarımızı yakalım. Bu arada şöyle göstereyim. Farların adaptifleri de çalışıyor, onu göstereceğim. Bakın şimdi farları yakacağım. Yaktım. Gördüğünüz gibi. Tekrar yakıyorum. Farların ayarı yapılacak. Ona takılmayın. Evet, farlar bu şekilde. Ayarını yapacağız. Şöyle göstereyim. LC'yi far takımı. Gayet canlı ve güzel yanıyor. Hani orijinalinden hiçbir farkı yok. Stoplarımız da aynı şekilde gayet net ve canlı yanıyor. Onları da göstereyim. Bakın bu şekilde. Orijinalden hiçbir farkları yok. Zaten ürünlerin hepsi sokete. Direkt tak çalıştır şeklinde. Görüntümüz bu şekilde. Bu arada araba gayet güzel oldu. Coilover'ları falan takıldıktan sonra daha da güzel bir hal alacak. Aracın işlemleri baya yarıladık. Az bir işlemli kaldı. Bunları da bitirelim. Sonra artık teslim edelim. Evet. 3. gün aracı dışarı aldık. Kaputu boyandı. Birazdan kaputu takılacak mı? Aynalarla panjur da gelecek. Şimdi tabii biz bugün bu araca başlıyoruz. Diğer araç biraz gecikti bazı sebeplerden dolayı. Şimdi bunu zamanında vermemiz gerekiyor. Bu aracın da body kitleri var. NBTM direksiyonu, hayalet göstergesi var. İç terimlerini biz bu arabanın söktük zaten. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi griydi. Biz bunların hepsini söktük ve boyaya verdik. Şimdi biz bu arabanın hayalet ekranını yapacağız, NBT'sini takacağız, M direksiyonunu takacağız. Sonrasında iç ambiyanslarını yapacağız. Yarın da body kitini yapıp bu aracı teslim edeceğiz. Bunda daha detaylı göstereceğim size olabildiğince gene. Hani hep böyle söylüyorum ama arkadaşlar öyle bir oluyor ki kapıya geliyor 2 araba daha. Ona koş buna koş derken videoyu çekemiyoruz. Yani böyle bir sorunum var. Bir de tekim. Hani yanımda yardımcı olacak başka kimse de yok. Hani elimden gelebildiği kadar göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, F30 aracımızı bitirdik. Sonuna geldik sonunda. Aşağı yukarı bu araba bir hafta, 1,5 haftaya yakın sürdü. Yarım yaptık, gitti geldi vesaire. Ama sonunda bitirdik. Şimdi aracımıza ne yaptık? Aracımızın kaputu boyandı. Aracımızın ön farları değişti. Arka stopları LC stop takıldı. Komple Tayvan Goodco M Sport body kitini yaptık. Ön tampon, marş bel, arka tampon, difüzör.
ve krom ön panjurla 0 BMW logosu ekledik. Aracımızın şu anda işlemleri bitti. Jantlarımız 19 M Sport olarak uyguladık araca. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Aracı basacağız ama o basma videosu ayrı bir video olarak gelecek. Çünkü yetiştiremedik. O daha sonra yapılacak. Şimdi aracımızın jantları, marşpiyerleri değişti. Pasaj lasını yaptık komple. Ayna kapaklarını değiştirdik. Üstündeki ayna kapakları çok kötüydü. Orijinal beyaz renginde orijinal çıkma ayna taktık. Şimdi arka tarafta, gel arka tarafı gösterelim. Arka tarafta LC stoplarımız takıldı. M Sport arka tampon, difüzör çift çıkış olarak yaptık. Krom egzoz başlığını yaptık. Aracımızın arkadan ve önden görünüşünü tamamen LC'ye çevirdik ve gayet güzel bembeyaz bir araç elde ettik. Pasaj lastiğiyle beraber çok güzel oldu. Tabii biz bu arabanın cam filmlerini sökeceğiz. Bunu buradan söyleyeyim. Araç 40. yıl, içi kırmızı, beyaz içi kırmızı böyle gözüksün istiyoruz. Arabayı da bastığımız zaman dekor olarak daha güzel bir görsel olur. Arka stopların sinyalini gösterelim. Gördüğünüz gibi stoplar kayar sinyalli. Bunlar hiçbir şekilde arıza yakmaz. Hiçbir şekilde bir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Gayet kaliteli ürünlerdir. Orijinale birebirdir zaten. Ürünler sokete montaj aşamasında da gördünüz. Sadece iç stopun sinyali için bir kablo çekiyorsunuz. O da hazır soketli olarak geliyor zaten. Onun haricinde biz bu arabanın iç kuaförünü yaptık. Tamam, aracı biraz kullandık vesaire, tabanı pislendi ama koltukları vesairesi, deri bakımlarına kadar her şey yapıldı. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Çok kötüydü arabanın iç tarafı. Çok pisti yani. Ayrıca biz bu araca 64'lük iç ambiyans da ekleyeceğiz. Onu da ayrı bir video olarak size tekrar muhtemelen çekeriz. Aracımızın öncesi ve sonrası görüntülerini buraya şimdi koyacağım. Daha net bir şekilde aradaki farkı görmeniz için. Aracımızı bitirdik. Gayet de güzel oldu. Araç bize ilk geldiği zaman resmen krem rengindeydi. Ayarları vesaireleri bozuktu. Ufak bir ayar işimiz kaldı. Onu da daha yetiştiremedik. Bugün cumartesi, artık çıkacağız. Bir şu kısmında ufak bir ayar problemimiz var. Onu da şimdiden söyleyeyim. Sonra videoda görüp de işte buranın ayarı tutmamış, burası olmamış gibi şeyler söyleniyor. Bunu baştan söyleyeyim. Bu aracın buradan bir hasarı var. Ondan dolayı buraya ince bir ayar gerekiyor ve biz bu ayarı yapacağız. Bunu da zaten Instagram hesabından bizi takip edenler storylerimizde görür bu aranın düzeltildiğini. Onu da baştan size söyleyeyim. Zaten buraya lastik, kaput lastiğini vesairesini de alacağız biz bu aracın. Dediğim gibi aracımız bu şekilde. Farlarımız her şey sokete. Farların yanması vesaire gayet güçlüdür. Aydınlatması güzeldir. Gündüzleri bile far gibi yanıyor zaten. Onun haricinde söylemek istediğim başka bir şey yok. Aracın sinematik görüntüleriyle sizi baş başa bırakacağım. Kanalımızdaki diğer araç yapım aşamalarındaki videoları izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. Bize destek olmanız bizim için çok önemli. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için ve sinematik görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz.